Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 24 Aralık ile 31 Aralık haftasında 231,2 milyon dolarlık hisse senetlerinden çıkış yaptığını, 41 milyon dolarlıkta tahvil alımı gerçekleştirdiğini gördük. Aynı haftada bankalarda tutulan döviz tevdiat hesaplarında 1,9 milyar dolarlık düşüş olduğunu, döviz tevdiat hesaplarının 238,97 milyar dolardan 237 milyar dolara geri çekildiğini gördük. Vatandaşların 933 milyon dolarlık alım gerçekleştirmesi, tüzel kişiliklerin ise 2,8 milyar dolarlık satım gerçekleştirdiğini gördük. Şu anda dövize olan talebin henüz kesilmediğini görürken 24 Aralık ile 31 Aralık'ta Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 110,9 milyar dolardan 111 milyar dolara yükselirken net rezervlerin ise 8,6 milyar dolardan 8,3 milyar dolara düştüğünü gördük. Swap yükümlülükleri dışarısında bıraktığımızda net rezervlerin eksi 56,4 milyar dolara gerilediğini gördük. Hem küresel piyasalarda doların bütün para birimlerine karşı değer kazanması, hem döviz talebinin henüz kesilmemesi hem de rezervlerdeki düşüşün dolar Türk lirasındaki yükselişi destekleyen unsur olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Dolarda yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde dün %0,11'lik değer kazancı ile 2007 seviyesinden kapatırken toplam işlem hacmi ise 32,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacak verilerde piyasada yönlendirici olmayı da sürdürüyor. Dolar Türk lirası tarafında dediğim gibi görüşlerim değişmedi. Yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Dolar Türk lirasında kısa vadede bizim için önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan seviye 13,85 Türk lirası. Bu seviyenin kırılması halinde tekrardan yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini, geçtiğimiz haftalarda da Merkez Bankası'nın bu seviyelerden ciddi anlamda kura müdahalesini görmüştük. O yüzden bu seviye kısa vadede bizler için belirleyici bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde önemli dirençlerini bir bir kırarak kısa vadede yükseliş eğilimini sürdürmeye de devam ettiriyor. Endeksin bugün itibariyle 1925 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğiliminin geleceğini düşünüyorum. Endeksin ilk etaptaki zirve seviyesi olarak da 2100 seviyesi olarak hedeflendiğini söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan hizmet PMI verileri beklentilerin altında 62 puan olarak açıklanırken haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 207 bin kişi olarak karşımıza çıktı. Beklentiler bu verinin 199 bin kişi olarak gelmesi yönündeydi. Ancak şu an haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi öncesi ortalamanın
halen daha altında seyrediyor. Fabrika siparişleri ise beklentiler dahilinde %1,6 olarak açıklanırken St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın enflasyondaki artış nedeniyle Mart'ta faiz artırmaya başlayabileceğini, bir sonraki adımda da bilançonun küçültülebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri yükselişlerini sürdürürken bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,73 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebilirim. Dolar endeksi halen daha belli bant hareketini korumayı devam ettirse de yükseliş beklentimi de koruyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları yükselen enflasyon ve faizlerde artırım beklentileriyle dünü satıcılı bir seyirde tamamlamıştı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok kritik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam veri setinin 400.000 kişi olarak açıklanması beklenirken çarşamba günü gelen öncü olarak kabul ettiğimiz tarım dışı istihdam verisi 807.000 olarak açıklanmıştı. Verilerde dikkatimi çeken şey istihdamın tabana yayılmış olmasıydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda toparlanma devam ediyor. Bugün açıklanacak olan işsizlik oranının ise %4,2'den 4,1'e düşmesi beklenirken bizim için bugün en önemli kritik veri ise ortalama saatlik kazançlar dediğimiz ücret artışları olacak. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,4 olarak beklenirken yıllık bazda ise %4,8 olarak açıklanması bekleniliyor. Fed'deki Jerome Powell son toplantıda ücret artışlarının enflasyona yansımadığını söylerken Aralık ayı enflasyonu büyük ihtimalle %7'yi aşacak gibi görünüyor. Ancak ücretlerdeki artışın yansımaları hissedilirse kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonda düşüş olmayacağını düşünürken bu bağlamda Fed'in gaza basmayı sürdüreceğini ve daha erken Mart ayında sürpriz bir faiz artışını görebileceğimizi de vurgulamak isterim. Gelecek veriler beklentilerin üzerinde olur ise doların küresel bazda değer kazanması ve borsalarda bununla birlikte dolara karşı paritelerde de düşüş eğilimini yaşayabiliriz. Buna karşılık dolar Türk lirasında da yükseliş eğilimi gelebilirken verilerin beklentilerin altında kalması durumunda ise bu senaryonun tam tersini de görebiliriz. O yüzden bu veriler oldukça önemini korurken ben bu verilerde olumlu tarafı bekleyen taraftayım. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde aylık bazda üretici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde %1,8 olarak açıklanırken yıllık bazda üretici fiyat endeksinde benzer şekilde beklentilerin üzerinde %23,7 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda üretici fiyat endeksi verilerinin kayıtlı tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle küresel bazda gıda, enerji fiyatlarındaki artışın yanında arz tedakindeki sorunların devam ediyor olması enflasyonun kısa vadede düşeceğini de bizlere pek göstermiyor. Euro, dolar paritesinde dolar endeksine paralel bir şekilde yatay eğilimini sürdürürken paritedeki düşüş beklentimi de koruyorum. Euro Türk lirasında dolar Türk lirasındakine benzer hareketini sürdürmeye devam ederken kurdaki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyorum. 15,70 Türk lirası seviyesi Euro Türk lirası açısından önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken bu bölgenin aşılıp aşılamayacağını da
yakından takipteyim. Avrupa borsaları dünü enflasyon baskıları ile birlikte satıcılı bir seyirde kapatırken bugün Euro bölgesinde kritik enflasyon verilerinde yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında aşağı yönlü baskı dün de devam etti ve çok sert satışları görmesek de Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının etkisiyle özellikle tahvil faizlerindeki yukarı yönlü etkiyle düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksinde yatay hareketlerle birlikte gün içerisindeki oynaklığın sınırlı kaldığını görürken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tarım dışı istihdam veri seti altın için önemli takip ettiğim konuların arasında yer alıyor. 1797 200 günlük hareketli üstel ortalama seviyesi olan bu seviyenin geçilmediği sürece yükseliş hareketlerinin tepkiyle satışla sonuçlanacağını da sizlere vurgulamak isterim. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde ons altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 1800 dolar seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken aşağı tarafta ise 1790 ve 1780 dolar seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise dün oldukça yatay fiyatlamaların gerçekleştiğini görürken genel olarak bugün de Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı veri setinin açıklanmasıyla birlikte benzer fiyatlamalar 790 Türk Lirası civarında olduğunu söyleyebilirim. Gelen verilerin açıklanmasıyla birlikte oluşabilecek ons altın ve kur oynaklığına göre 780 Türk Lirası ve altına doğru geri çekilmelerin yaşanabileceği, yükselişlerde ise 805 Türk Lirası ve üzeri direnç seviyelerinde yakından takip ediyorum. Özellikle ons altında 1765 dolar ve kur tarafında da 13 Türk Lirası seviyeleri aşağı yönlü kalıcı bir şekilde kırılmadıkça 760 Türk Lirası seviyesi orta vade için ana destek bölgesi olarak da karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Baby, you should take